Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir kek tarifi vereceğim. Çok güzel oluyor. Yumuşacık, sünger gibi gözenekleri var. Böyle yarısını kakaolu, yarısını sade yapıyorum tepsinin. Eşim sade kek çok seviyor. Şöyle hemen tepsiye biraz 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Ayçiçek yağı da olur. Bugün zeytinyağı kullandım. Tepsiyi yağlıyorum. Fırçayla yağlamıyoruz. Elimizle de yağlamıyoruz. Bu şekilde tepsiyi döndürerek yağlıyoruz. Tepsimin çapı 34 santim. 4 yumurta kırıyorum. Şöyle bir fiske tuz serpiyorum. Bir su bardağı 250 mililitre alıyor su bardağım. Şeker koyuyorum. Toz şeker ve şöyle hemen iyice çırpmaya başlıyorum. Köpük köpük olana kadar tepside çırpalım yumurtayla şekerimizi. Mikser kullanmayacağız. Çırpma kabı da kullanmayacağız. Çok pratik oluyor. Ben bu keki teyzemden öğrendim. Emine teyzemin ellerine sağlık. Bana bu keki öğrettiği için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ondan ve çok sık yapıyorum. Tam benlik bir kek. Benim zaten zaman sorunum çok var. İşte ev, bahçe derken bir de böyle biz bu tür işleri de çok seviyoruz. Ev yapımı kekler, börekler, pastalar. O yüzden de gerçekten çok zaman bulamıyorum. Kendime ayıracak zamanım bile kalmıyor. Ve bu pratik tarifler çok işime geliyor benim. Şöyle şekerimle kekimi iyice bakın köpürmeye başladı. Beyaz köpükler oluşmaya başladı. Tahta kaşıkla çırpın lütfen. Altına da şöyle tepsimin bir bez koydum kaymaması için. Ve şöyle güzelce iyice çırpıyorum. Şöyle bir 5 dakika kadar çırpın. 5-6 dakika şeker iyice erisin içinde. Bakın köpükler oluşmaya başladı. Şeker eridi. Bir su bardağı yoğurdun sulu kısmından koydum. Bir su bardağı da yoğurdun katı kısmından koydum. 2 su bardağı yoğurt koydum. Şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum yine. Yoğurdun sulu kısmını değerlendirmek için de harika bir kek bu. Yoğurtlu olduğu için de tabii yumurta, yoğurt protein değerini yükseltiyor kekimizin. Şöyle yumurtanın köpüklerini çok fazla söndürmeden böyle yoğurt içerisinde eriyene kadar çırpıyorum. Minik minik hareketlerle çırpıyorum artık. Bakın çok güzel eridi. Şöyle bir su bardağından 2 parmak eksik zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağıyla da çok güzel oluyor. Zeytinyağı da kullanıyorum. Artık hangisi o elime denk geldiyse. Şimdi ununu koymaya başlıyorum. Şöyle bir su bardağı unumu koydum. Tepeli böyle 200 mililitre bardak ölçümde. İkinci bardağımı da koyuyorum. 2 pakette kabartma tozu koyacağım. Vanilinim bitmiş. Vanilin koyamadım. Bir pakette vanilin koyabilirsiniz. Çok yakışıyor o da. Unu koyduktan sonra şöyle yavaş yavaş unla sıvı malzemeyi karıştırıyorum. Gerçekten çırpmadan yani mikser kullanmadan harika bir kek oluyor. Eğer un eleğiniz varsa unu eleyerek koyarsanız daha iyi olur. Bugün ben unu elemeden koydum. Eleğim var ama bugün işte böyle daha pratik olsun istedim. Elemeseniz de hiçbir şey olmuyor ama eleyince çok daha güzel kabarıyor. Şimdi kekimin yarısını kakaolu yapacağım. 2 dolu yemek kaşığı kakaoyu tepsinin bu yarım tarafına koyuyorum, yarısına koyuyorum ve şöyle kaşıkla bu kısmında kakao ile bu malzemeyi karıştırıyorum. Eşim sade kek çok seviyor. O yüzden hepsini kakaolu yapamıyorum. Eğer kakaolu seviyorsanız tepsinin hepsini kakaolu yapabilirsiniz. O zaman 3 dolu yemek kaşığı kakao koymanızı, hatta 4 dolu yemek kaşığı bile koyabilirsiniz. Şöyle sade kısımda biraz sıvı olduğu için kekim, oraya da bir dolu yemek kaşığı un tekrar koyuyorum. Çünkü kakaoyu ekleyebilmek için biraz kıvamını sulu bıraktım. Şöyle beyaz kısmını da iyice karıştırıyorum. Bakın kıvamı böyle olsun. Normal kek kıvamı. Evet, çok güzel bir şekilde hazır. İyice unlu karışımlarınızın karıştığından emin olun. Kakaolu tarafı da bu şekilde. Burası da hazır. Şöyle düzeltiyorum. Şurada biraz un kalmış. Şöyle kekimi hemen böyle düzelttikten sonra 160 derecede 25 dakika turbo fanlı ayarda pişireceğim. 15 dakikada 180 derecede pişireceğim.
Daha sonra 180'e alacağım ve üzeri kızarana kadar pişireceğim. Şimdi hemen üzerine bir çikolatalı sos yapmak istiyorum. Bir dolu yemek kaşığı dark kakao koydum. 2 paket sıcak çikolata koydum. Şöyle 1,5 yemek kaşığı dolusu tepeli nişasta koyuyorum. Bir çay bardağı da şeker koyuyorum ve bunları şöyle güzelce karıştırıyorum. Bu çikolatalı sos tarifimin kanalda da videosu var. Oradan da izleyebilirsiniz. 600 mililitre sütüm var. 600 mililitre sütü azar azar ekleyerek bu karışımı topaklanmaması için karıştırıyorum. Çok güzel bir çikolatalı sos oluyor bu. Bu çikolatalı sosu kuplara koyup üzerine mevsim meyveleri doğrayarak da servis yapabilirsiniz. Muz, çilek doğrayarak çok güzel ayrı bir tatlı olur. Şöyle güzelce karıştırdım. Ocağa alıp kısık ateşte karıştıra karıştıra pişireceğim. Böyle bakın göz göz olduktan sonra 2-3 dakika daha karıştırarak pişirin. Nişasta kokusu kalmaması için. Şöyle karıştırıyorum. Çok güzel oluyor dediğim gibi. Hem çikolatalı sosu hem keki nefis bir şey. Ya biz hiç hazır yaş pasta almıyoruz diyebilirim. Yaş pastayı aratmayan bir kek tarifi. Üstelik de çok pratik. Bir tepsi, bir tahta kaşık yeterli. Miksere bile gerek yok. Evet, şöyle altını kapattım. Yarım paket kadar, hatta yarım paketten de az bir dolu yemek kaşığı krema ekliyorum. Ve karıştırıyorum şöyle. Çok nefis oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Hemen ani gelen misafire, tatlı krizine süper. İçerisine şöyle bir paket 80 gram fıstıklı çikolata koydum. Fındıklı fıstıklı olur. Sade çikolata da olur ama böyle fıstıklı çikolatayla çok daha güzel oluyor. Yaş pastayı aratmıyor dediğim gibi. Fıstıklı yaş pastayı aratmıyor. Bakın çok güzel oldu. Hemen soğumaya bıraktım. Kekim de fırında. Kıvamı bu şekilde soğuduktan sonra. O yüzden diyorum bu güzel çikolatalı sosu e, kuplara koyarak üzerine mevsim meyveleriyle ayrıyeten servis yapabilirsiniz. Çok güzel bir tatlı olur. Evet, kekim çıktı. Böyle sade tarafı güzelce kızardığında tamam demektir. Kesinlikle hamur olmuyor. Kesinlikle tepsiye yapışmıyor. Bakın şöyle tepsiden çıkardım, dilimledim. Hiçbir şekilde tepsiye de yapışmıyor. Ben tepsinin üzerine tamamına çikolatalı sosu dökemedim. Çünkü benim misafirlerimden keki hem sade hem de çikolatalı sosla yemek isteyenler var. Şöyle dilim yaparak üzerine çikolatalı sosumu koyarak servis yapacağım. Gerçekten nefis bir kek. Tadına doyamıyoruz biz. Çok sık da yapıyorum ben. Şöyle isteyene istediği ölçüde servis yapıyorum. İnce dilim isteyene de bu şekilde kestim. Bol çikolatalı sos ile servis yapacağım. Bakın şöyle iç dokusunu da size göstereyim. Gerçekten brownie gibi çok güzel bir kek. Çok da pratik. Covid'i, koronayı bu yoğun yaşadığımız günlerde ev yapımı ürünleri mutlaka tercih edin. Bakın böyle sünger gibi. Evet, şu çikolatalı sosu da mevsim meyveleriyle de servis yapabilirsiniz. Ama bizimki kekle beraber bitiyor diyebilirim. Çok güzel oluyor. Deneyeceklere afiyet şifa olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.